Merhaba koçlar, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası gökyüzü gündemindesiniz. Bu hafta gökyüzü siz yükselen koçlar için yoğun, enerjik ama bir o kadar da sınayıcı temalar taşıyor. Haftaya ayın Başak Burcu'nda Mars ile kavuşum yapmasıyla başlıyorsunuz. Bu etki özellikle iş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularında daha hızlı, odaklı ve mücadeleci olmanıza neden olabilir. Gündelik hayatınızda bir düzene kavuşma arzunuz artarken aynı zamanda öfke kontrolüne de dikkat etmelisiniz. 29 Temmuz'da ayın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte odağınız ikili ilişkilere kayıyor. Ancak Venüs'ün İkizler burcundaki yerleşimi ve sabah saatlerinde Ay ile yaptığı kare açı özellikle iletişim kaynaklı duygusal gerilimleri gündeme getirebilir. Partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Ayın Uranüs'te yaptığı üçgen açı ise sürpriz destekler, yaratıcı çözümler ve yakın çevrenizden alacağınız ilginç haberler yoluyla dengeyi yeniden kurmanıza yardımcı olabilir. Fakat ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıtlık arka plandaki belirsizlikleri ve içsel baskıları da tetikleyebilir. Bu dönemde ruhsal olarak biraz yalnızlık ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ayın Plüton'la yaptığı üçgen ve Güneş'ten aldığı sekstil kariyer hedeflerinizde ya da sosyal çevrenizde duygusal olarak güçlenmenizi sağlayabilir. Derin bir dönüşüm enerjisiye karşı karşıyasınız. Bu süreci olumlu yönde kullanabilirsiniz. 30 Temmuz'da ayın retro Merkür'le yaptığı sekstil eski konuların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. İletişimde geçmişe dair meseleleri çözmek için uygun bir gün. Ancak Ay-Jüpiter karesi finansal konularda abartılı kararlar vermemeye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. 31 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte ailevi ilişkiler, eviniz ve içsel güvenliğiniz çok daha önemli hale geliyor. Ayın Akrep burcuna geçişi ise sizi iş dünyanıza çekerek duygusal derinliğe davet edecek. Ay-Venüs üçgeni de özellikle ailevi ilişkilerde şefkatli ve anlayışlı bir yaklaşım sergileyebileceğinizi gösteriyor. 1 Ağustos günü ise haftanın en yoğun ve kritik günlerinden biri. Güneş ve Merkür Aslan burcunda kavuşuyor. Yaratıcılık, çocuklarla ilgili konular ya da romantik meseleler ön plana çıkacak. Fakat ayın hem Plüton'a hem Merkür'e hem de Güneş'e kare yapması duygularınızla mantığınız arasında bir çatışmaya neden olabilir. Aynı gün Venüs'ün Satürn ve Neptün'e yaptığı kare açı aile içi ilişkilerde hayal kırıklıklarına ya da sorumluluk yüküne işaret ediyor. Neyse ki ayın Jüpiter'e yaptığı üçgen son anda finansal ya da duygusal olarak rahatlamanızı sağlayabilecek olumlu bir destek sunarak günü kapatıyor. Haftanın son günü 3 Ağustos'ta ayın Yay burcuna geçişiyle birlikte enerjiniz yükseliyor. Yeni yerler görmek, ufkunuzu genişletecek konularla ilgilenmek ve farklı bakış açıları kazanmak için güzel bir fırsat. Zaten hafta sonu ayın Mars'a yaptığı sekstil motivasyonunuzu arttırırken Uranüs karşıtlığı da bazı planlarınızda beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Ancak ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı sayesinde bu değişimleri olumluya çevirmek mümkün. Sevgili koçlar, bu hafta ilişkilerde, ailevi meselelerde ve gündelik yaşamınızda denge kurmak kolay olmayabilir. Ancak duygusal farkındalık, esneklik ve içgörüyle hareket ederseniz çok kıymetli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Boğalar, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili yükselen boğalar, haftaya üretkenlik ve düzen ihtiyacının arttığı bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Ay Başak Burcu'nda ve Mars'la kavuşumda. Özellikle aşk hayatınızda, hobilerinizde veya çocuklarla ilgili konularda hızlı gelişmelere ve karar alma ihtiyacına neden olabilir. Ancak bu hızlılık yer yer gerginlik de doğurabilir. Özellikle sevdiğiniz kişilere de karşı daha sabırlı ve yapıcı olmaya dikkat etmelisiniz. 29 Temmuz'da ayın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte iş ortamınız, sağlıkla ilgili konular ve günlük yaşam rutinleriniz ön plana çıkıyor. Ayın Uranüs'le yaptığı üçgen açı alışılmış düzeninizin dışına çıkmanız için sürpriz fırsatlar sunabilir. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir konuda yenilik yapma cesareti bulabilirsiniz. Ancak aynı gün ayın Satürn ve Neptün'e yaptığı karşıtlık özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde ya da gelecek planlarınızdaki değişiklikleri, belirsizlikleri görünür hale getirebilir.
Bazı hayallerle ilgili gerçeklerle yüzleşmeniz de gerekebilir. Neyse ki ayın son anda Plüton'la üçgen açısı ve Güneş'ten aldığı destek sizi ruhsal anlamda güçlendirecek derin farkındalıklar getirebilir. 30 Temmuz'da Ay retro Merkür'le uyumlu bir açı yaparken Jüpiter'e de kare yapıyor. Bu etki özellikle sağlık ve iş konularında geçmişten gelen konuları yeniden ele almanızı gerektiriyor. Harcamalara ya da gereksiz abartılara karşı da dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. 31 Temmuz'da Venüs'ün İkizler Burcu'ndan çıkarak Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte iletişim şeklinizde yumuşama, aileyle daha fazla vakit geçirme isteği ve duygusal güven arayışı arttırabilir. Ayın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte ikili ilişkilerde daha derin sezgisel ve sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemeniz mümkün. Ancak Ay ve Venüs üçgeni bu alanlarda sıcaklık ve uyum yakalamanızı sağlayacaktır. 1 Ağustos günü oldukça dikkat çekici Güneş-Merkür kavuşumu var. Aile içi konularda karar alma süreçlerini hızlandırabilir. Ancak ayın Plüton, Merkür ve Güneş'le yaptığı kare açılar iç dünyanızda bastırdığınız duyguların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Özellikle ev hayatında çatışmalar yaşanabilir. Aynı gün Venüs'ün Satürn ve Neptün'le de yapacağı kare açılar sosyal çevreyle de ilgili hayal kırıklıklarına ya da beklentilerinin netleşmemesine neden olabilir. Neyse ki ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı güven duygunuzu tazeleyecek, size moral verecek ve günü moralli bir şekilde kapatabileceksiniz. Haftanın son günü 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna giriyor ve Mars'la sekstil yapıyor. Özellikle finansal konular, miras, borçlar ya da ortak paylaşımlar gibi alanlarda hareketlilik söz konusu olabilir. Yalnız Ay Uranüs karşıtlığı da beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir. Fakat Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen sayesinde bu gelişmeleri lehinize çevirme şansınız yüksek olacaktır. Sevgili yükselen boğalar, bu hafta hem duygusal hem zihinsel anlamda oldukça derin etkiler altındasınız. Duygusal tepkilerinizi iyi gözlemleyerek daha fazla içsel denge kurmaya çalışın. Ruhsal anlamda gelişiminiz için güçlü farkındalıklar elde edebilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yükselen ikizler, bu hafta gökyüzü sizin için hem duygusal hem de zihinsel olarak oldukça hareketli bir dönem vaat ediyor. Haftanın başında ayın Başak Burcu'nda Mars'la kavuşumda olması özellikle ev, aile ve yerleşimle ilgili konularda aceleci kararlar almanıza neden olabilir. Ev içinde hızlı hareketler, taşınma planları ya da aile bireyleriyle yapılması gereken konuşmalar ön plana çıkabilir. Bu etkiyle birlikte sabırsızlık hissi artabilir. Sakin kalmaya gayret edin. 29 Temmuz'da Ay Terazi burcuna geçiyor ve Venüs'le kare açı yapıyor. Bu da aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili alanlarda bazı huzursuzluklar, anlaşmazlıklar yaratabilir. Sabah saatlerinde yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Ay-Uranüs üçgeni sayesinde sezgileriniz ve yaratıcılığınız devreye giriyor. İçinizde doğan şeyler son derece doğru olabilir. Bu yüzden iç sesinizi önemseyin. Ayın Satürn ve Neptün'le karşıtlığı kariyer ile kişisel hayatınız arasında bazı denge sorunlarına ya da kafa karışıklıklarına neden olabilir. Neyse ki Ay-Plüton üçgeni finansal ve duygusal anlamda size güç kazandıracak bir desteği beraberinde getirecektir. 30 Temmuz'da Ay'ın retro Merkür'le yaptığı seksil geçmişten gelen fikirleri yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Eski bir proje tekrar gündeme gelebilir. Ancak Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı fazla iyimserlik veya kontrolsüz harcamalara karşı dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Sizin de ikinci evinize bu durum hem finansal alanda şefkat temelli kararlar almanıza hem de aileyle olan maddi bağları güçlendirmenize neden olabilir. Ayın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte ise sağlık, iş düzeni ve günlük sorumluluklar öne çıkıyor. Ay-Venüs üçgeni çalıştığınız ortamda uyum sağlayabileceğiniz, destek görebileceğiniz bir süreci işaret ediyor. 1 Ağustos günü ise gökyüzü oldukça yoğun. Güneş ve Merkür Aslan Burcu'nda kavuşurken iletişim trafiğiniz artacaktır. Ancak ayın Merkür ve Güneş'le kare yapması, hatta Plüto'yla da kare yapması sözlerinizin büyük etki yaratabileceğini ama aynı zamanda çatışmaları da tetikleyebileceğini gösteriyor. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le kare açısı ise finansal sorumluluklarınızı
ya da hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Neyse ki son anda Jüpiter Ay'a üçgen açı yapıyor ve iç huzurunuzu yeniden kazanmanıza yardımcı olacak güzel bir destek sunuyor. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. Burası sizin ikili ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. Partnerlik, ortaklık ya da danışmanlık aldığınız kişilerle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Ayın Mars'a yaptığı seksil enerji kazandırırken Uranüs'ün karşıtlığı plan dışı gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Fakat günün sonunda Ay-Jüpiter üçgeni var. İlişkilerde şanslı ve büyüme odaklı bir gelişimi işaret ediyor. Sevgili yükselen ikizler, bu hafta kendinizi doğru ifade etmek, ilişkilerde denge kurmak ve duygusal tepkilerinizi sağlıklı bir biçimde yönetmek sizin için çok kıymetli olacak. Gökyüzü size zihinsel güç, sezgisel rehberlik ve dönüşüm fırsatları sunuyor. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yükselen yengeçler, haftaya iletişim trafiğinizin hızlandığı, zihinsel olarak aktif olduğunuz bir enerjiyle başlıyorsunuz. Ayın Başak Burcu'nda Mars ile kavuşması yakın çevrenizde ilişkilerinizi gündeme getiriyor. Kardeşlerle ya da komşularla yapılacak konuşmaların tonu biraz sertleşebilir. Kelimeler kılıç gibi olabilir. Bu nedenle özellikle yazılı ve sözlü iletişimde daha sakin ve düşünerek hareket etmek önemli olacak. 29 Temmuz'da Ayın Terazi Burcu'na geçişiyle odağınız ev ve aile hayatınıza kayıyor. Ay-Venüs karesi sabah saatlerinde hem duygusal hem ailevi anlamda bir uyumsuzluk yaratabilir. Bir yandan özgür olmak, bir yandan sevdiklerinizle ilgilenmek arasında kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde Ay-Uranüs üçgeni evde yapmak istediğiniz ani değişiklikleri destekler nitelikte. Teknolojik bir düzenleme, ev içinde ani bir yenilik sizi rahatlatabilir. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le kurduğu karşıtlık duygusal olarak zorlayıcı bazı yüzleşmeleri ya da hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilir. Neyse ki Ay'ın Plüton'la yaptığı üçgen özellikle ilişkilerden gelen destekle duygusal anlamda güç kazanmanıza yardımcı olacak günün sonunda. 30 Temmuz'da Ay Retro Merkür'le sekstil açı kurarken eskiye dair konuşmalar, geçmişte alınmış kararlar ya da aile içindeki meseleler tekrar gündeme gelebilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı ise sosyal ortamlarda biraz fazla umutlu davranmanıza ve fazlaca söz vermenize neden olabilir. Dengeli kalmaya özen gösterin. 31 Temmuz'da Venüs sizin burcunuza geçiyor ve kişisel cazibenizi, duygusal ifadenizi parlatıyor. Bu geçişle birlikte kendinize dönme, kendinize bakım yapma ve ilişkilerde daha sevecen, şefkatli bir tavır sergileme isteğiniz artıyor. Aynı gün Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve size aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili temaları getiriyor. Ay-Venüs üçgeni ise özellikle duygusal ilişkilerde uyum ve romantizm vaat ediyor. 1 Ağustos'ta gökyüzünde oldukça sert etkiler var. Güneş ve Merkür kavuşumu maddi konularda hızlı kararlar almanıza neden olabilir. Ancak Ay'ın Merkür, Güneş ve Plüton'la yaptığı kare açılar özellikle ilişki ve maddi alanlarda krizlere açık olduğunuzu gösteriyor. Karşılıklı inatlaşmalardan kaçınmakta fayda var. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açıda kişisel hedeflerinizde hayal kırıklığı, duygusal karmaşa ve sorumlulukların üzerinizde baskı oluşturmasına neden olabilir. Ancak Ay'ın Jüpiter'le yaptığı üçgen açığı sosyal çevrenizden gelen bir destek ya da moral verici bir gelişme sayesinde günü pozitif kapatmanızı sağlayabilir. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. Günlük yaşam temponuzda hareketlilik artıyor. Ayın Mars'la yaptığı destekleyici açı iş temponuzu hızlandırabilir. Ancak Ay Uranüs karşıtlığı da bazı ani gelişmelerin sizi rotanızdan saptırmasına neden olabilir. Neyse ki Ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen işlerinizde kolaylık ve verimlilik sağlayacak. Sevgili yükselen yengeçler, bu hafta duygusal hassasiyetiniz yüksek olabilir. Ancak gökyüzü size kendinizi ifade etme, ilişkileri şifalandırma ve içsel gücünüzü yeniden kazanma fırsatları sunuyor. Kontrollü tepkiler ve sezgilerinize güvenerek haftayı dengeyle geçirebilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yükselen aslanlar, bu hafta sizin için oldukça dikkat çekici bir dönem.
Güneşin burcunuzda parlamasıyla sahne sizin, ancak gökyüzündeki hareketlilik bu parlak süreci zaman zaman zorlayıcı etkilerle sınayabilir. Doğum gününüz kutlu olsun. Haftaya ayın Başak Burcu'nda Mars'la kavuşumu ile başlıyoruz. Bu görünüm maddi konulara ve kişisel kaynaklarınıza dikkat çekiyor. Gelir gider dengenizle ilgili ani kararlar alma isteği duyabilirsiniz ama fevri davranmamaya özen göstermelisiniz. Bu kavuşum enerjik bir başlangıç sunarken aynı zamanda para harcama eğiliminizi de arttırabilir. 29 Temmuz'da ayın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte iletişim trafiğiniz canlanıyor. Yakın çevreniz, kardeşler, komşular ya da kısa yolculuklar gündeminize gelebilir. Ay-Venüs karesi sabah saatlerinde iletişimde kırılganlık yaratabilir. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Fakat Ay-Uranüs üçgeni kariyerle ilgili konularda size sürpriz destekler sunabilir. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık ise zihinsel yorgunluk, odak eksikliği ya da beklentilerin netleşmemesi gibi etkiler getirebilir. Ay-Plüton üçgeni ise size organize olma ve günlük işlerinizi güçlü bir şekilde ele alma fırsatı tanıyor. 30 Temmuz'da Ay Retro Merkür ile sekstil açı kurarken geçmişte yarım kalan fikirlerin ya da konuşmaların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Ay ve Jüpiter karesi ise kariyer ya da gelecek planlarınıza fazla iyimser beklentilerin ayaklarınızı yerden kesmesine neden olabilir. Gerçekçiliği elden bırakmayın. 31 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesiyle içe dönüş başlıyor. Aşkı biraz daha içsel ve korumacı yaşamaya başlıyorsunuz. Gizli hayranlıklar, platonik duygular ya da geçmiş ilişkiler zihninizi meşgul edebilir. Ayın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte ev ve aile konuları ön plana çıkacak. Ay-Venüs üçgeni duygusal olarak evde huzur bulmanızı kolaylaştırabilir. 1 Ağustos oldukça kritik bir gün. Güneş Merkür'ün burcunuzda kavuşması sizi sahnenin merkezine yerleştiriyor. Ancak Ayın Güneş, Merkür ve Plüton'a yaptığı kare açılar ilişkilerde gerilim yaratabilir. Dediğim dedik tavırlardan kaçınmak, esnek kalmak faydanıza olur. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le kurduğu kare açılar ise duygusal beklentilerle gerçekler arasındaki farkı net olarak ortaya koyabilir. Romantik hayal kırıklıkları ya da güvensizlikler tetiklenebilir. Ayın Jüpiter'le üçgeni ise iş hayatınızdan gelen bir destekle dengeyi yeniden kurmanızı sağlayabilir. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve burası sizin aşk, yaratıcılık, keyif alanlarınızı aydınlatıyor. Ay Mars sekstili Güneş enerji veriyor ve bir projeye başlamak, yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmek için uygun bir zaman. Ay Uranüs karşıtlığı ise aşk hayatınızda sürpriz bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Günün sonunda Ay Jüpiter üçgeniyle keyifli, umut verici bir kapanış sizi bekliyor. Sevgili yükselen aslanlar, bu hafta gökyüzü sizi hem parlatıyor hem test ediyor. Duygularınızla mantığınız arasında denge kurabilirseniz özellikle kariyer ve ilişkilerde önemli adımlar atabilirsiniz. Sahne sizin ama ışıkları akıllıca kullanmanız şart. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili yükselen Başaklar, bu hafta sizin için son derece hareketli ve dönüştürücü etkiler barındırıyor. Haftaya ayın burcunuzda Mars ile kavuşumuyla başlıyorsunuz. Bu görünüm enerji seviyenizi ciddi biçimde yükseltebilir. Kendinizi daha dinamik, kararlı ve mücadeleci hissedebilirsiniz. Ancak bu enerji öfke ve sabırsızlık olarak da kendini gösterebilir. Fiziksel aktiviteler, spor ya da yarım kalan işlerinizi tamamlamak için harika bir gün olabilir. 29 Temmuz'da Ay Terazi burcuna geçmesiyle odağınız maddi kaynaklarınıza kayıyor. Ay Venüs karesi sabah saatlerinde harcamalara dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Para konusunda gereksiz risklerden uzak durmalısınız. Ay Venüs üçgeni sürpriz bir destek ya da beklenmedik bir kazancı gündeme getirebilir. Ancak aynı gün Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıt açılar ikili ilişkilerde hayal kırıklıklarını ya da karşınızdakilerin beklentilerini tam anlayamamanızı tetikleyebilir. Neyse ki Ay Plüton üçgeni
yaratıcılığınızı ortaya koyarak bu zorlanmaları aşmanıza yardımcı olacak. 30 Temmuz'da Ay Retro Merkür ile sekstil açı kuruyor. Bu görünüm zihinsel anlamda geçmiş meseleleri toparlamanızı ve içsel netlik kazanmanızı kolaylaştırabilir. Ay Jüpiter karesi ise kariyerle ilgili abartı planlara ya da yüksek beklentilere karşı sizi uyarıyor. Ayaklarınızın yere sağlam basması gereken bir gün. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu geçiş sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizi şefkat ve anlayışla şekillendireceğiniz bir dönemi başlatıyor. Arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlar artabilir, geçmiş dostluklar yeniden canlanabilir. Ayın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte zihinsel derinlik ve konsantrasyon artıyor. Ay-Venüs üçgeni ise özellikle sosyal çevreden gelen sevgi ve destekle moral bulmanızı sağlayabilir. 1 Ağustos haftanın en çetin günlerinden biri. Güneş ve Merkür Aslan burcunda kavuşurken iç dünyanızda birçok şeyi değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak ayın Merkür, Güneş ve Plüton'la kare açıları ise zihinsel olarak yorulmanıza, içsel huzursuzluklar yaşamanıza neden olabilir. Uyku düzeni ve ruhsal denge açısından dikkatli olmalısınız. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı özellikle arkadaş çevrenizden ya da partnerinizden gelen duygusal baskılarla baş etmenizi zorlaştırabilir. Ancak ayın Jüpiter üçgeni akademik ya da uzaklarla ilgili bir konuda size umut verecek güzel bir gelişmeye işaret ediyor. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve odağınız ev, aile, yuva konularına kayıyor. Ay-Mars sekstili sayesinde taşınma, düzenleme ya da evde yapılacak fiziksel işler için güzel bir fırsat doğabilir. Ancak Ay-Uranüs karşıtlığı evdeki planlarınızın ani bir gelişmeyle sekteye uğrayabileceğini de gösteriyor. Neyse ki Ay-Jüpiter üçgeni duygusal olarak kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak destekleri yanınıza çekmenizi kolaylaştıracaktır. Sevgili yükselen Başaklar, bu hafta hem zihinsel hem fiziksel olarak tempolu bir dönem sizi bekliyor. İlişkilerde netlik ararken içsel huzurunuzu korumak en önemli sınavınız olabilir. Zihinsel enerjinizi üretkenliğe yönlendirdiğinizde ise önemli adımlar atabilirsiniz. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yükselen teraziler, bu hafta sizin için iç dünyanıza döndüğünüz, ruhsal temizlik yaptığınız bir süreç olabilir. Haftaya ayın Başak Burcu'ndaki Mars kavuşumuyla başlıyoruz. Bu görünüm bilinçaltınızda hareketlilik yaratabilir, bastırılmış öfke, huzursuzluk ya da ani gerilimler gün yüzüne çıkabilir. Uykularınızda düzensizlik, rüyalarınızda yoğunluk artabilir. Bu etkiyi fiziksel aktiviteyle ya da meditasyonla dengelemeye çalışmalısınız. 29 Temmuz'da Ay sizin burcunuza geçmesiyle duygusal farkındalığınız artıyor. Ay-Venüs karesi sabah saatlerinde ikili ilişkilerde kısa süreli bir dengesizlik yaratabilir. Kendinizi yeterince değerli hissetmeyebilirsiniz. Ancak Ay-Uranüs üçgeni sizi zihinsel anlamda yenileyen sürpriz farkındalıklar kazandırabilir. Maddi konularda bir rahatlama ya da farklı bir gelir fikri gündeme gelebilir. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık ise iş ortamında ya da günlük rutinlerinizde karışıklık ya da belirsizliklere karşı dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Neyse ki Ay-Plüton üçgeni aile ve özel hayatınızla ilgili güçlü bir dönüşüm fırsatı da getirecek. 30 Temmuz'da Ay Retro Merkür'le olumlu bir açı yaparken özellikle eski arkadaşlarla iletişim yeniden gündeme gelebilir. Ay Jüpiter karesi ise beklentilerinizin fazlalığı nedeniyle ilişkilerde hayal kırıklığı yaratabilir. Özellikle uzaklar, yolculuklar ya da eğitimle ilgili konularda abartıya kaçmamaya özen gösterin. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte kariyer hayatınızda daha sezgisel, koruyucu ve hassas bir tutum sergileyeceksiniz. Duygusal olarak tanınmak, takdir görmek sizin için önemli hale geliyor. Ayın Akrep burcuna geçmesiyle maddi konular daha fazla gündeme geliyor. Ay-Venüs üçgeni ise hem kariyerden gelen bir maddi kazancı hem de duygusal destekleri beraberinde getirebilir. 1 Ağustos haftası haftanın en zorlu günlerinden biri. Güneş ve Merkür kavuşumu var. Sosyal çevrenizde dikkatlerinizi üzerinize çekerken ayın Güneş, Merkür ve Plüton'la yaptığı
kare açılar maddi konularda baskı hissi yaratabilir, kontrol dışı harcamalar ya da aileden kaynaklı finansal streslerle karşılaşabilirsiniz. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar iş ortamınızda duygusal baskı ya da yorgunluk getirebilir. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni krizleri çözmeye, ulaştırma konusunda güçlü bir sezgi ve destek veriyor. Bugünü böylece atlatıyorsunuz. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yakın çevrenizde daha aktif bir etkileşim içine girebilirsiniz. Ay-Mars sekstili size zihinsel olarak motive ederken Ay-Uranüs karşıtlığı bazı sürpriz haberleri gündeme getirebilir. Ay-Jüpiter üçgeni ise özellikle eğitim, yolculuklar ya da tanıtım faaliyetleri açısından şanslı etkiler taşıyor. Sevgili yükselen teraziler, bu hafta kendi duygularınızı tanımak, geçmişi bırakmak ve gelecek planlarınızı gözden geçirmek için güçlü bir zemin sunuyor. Zorluklar olsa da gökyüzü size yeniden dengeyi kurma şansı veriyor. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 28 Temmuz 3 Ağustos haftalık burç yorumlarındasınız. Sevgili yükselen akrepler, bu hafta sosyal çevreniz, hedefleriniz ve kişisel ilişkileriniz ön planda olacak. 28 Temmuz'da Ay Başak Burcu'nda Mars ile kavuşumda olacak. Arkadaş gruplarınızla ilgili bazı konularda sizi harekete geçirebilir. Özellikle liderlik etme ya da bir topluluk içinde öncülük yapma eğiliminiz artabilir. Ancak bu enerji sabırsızlık ya da öfke olarak da ortaya çıkabilir. Grup içi gerilimlere dikkat etmenize fayda var. 29 Temmuz'da Ay'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte biraz içe çekilme, dinlenme ve ruhsal denge arayışı gündeme gelecek. Sabah saatlerinde Ay-Venüs karesi var. Duygusal ihtiyaçlarla gerçeklik arasında bir uyumsuzluk yaratabilir. Gün içinde Ay-Venüs üçgeni ilişkiler cephesinde sürpriz ve özgürleştirici gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Fakat Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlıklar özellikle aşk ve çocuklarla ilgili alanlarda kafa karışıklığı yaratabilir. Neyse ki Ay'ın Plüton'la kurduğu üçgen açı bilinçaltınızı şifalandırma ve duygusal dönüşüm konusunda size güçlü bir destek sunacak. 30 Temmuz'da Ay Aslan Burcu'ndaki retro Merkür'le sekstil yapıyor. Kariyerle ilgili geçmiş bir fikir, bir görüşme ya da eski bir teklif yeniden gündeme gelebilir. Ancak Ay-Jüpiter karesi duygusal anlamda fazla büyük beklentilere girmemeniz konusunda uyarıyor. Özellikle ortaklıklarda gerçekçilik önemli olacak. 31 Temmuz'da Ay sizin burcunuza geçmesiyle birlikte duygusal farkındalığınız artıyor. Aynı gün Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte seyahatler, eğitim, uluslararası bağlantılar gibi alanlarda daha sezgisel ve duygu temelli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ay-Venüs üçgeni ise özellikle ilişkilerde tutkulu ve duygusal bir yakınlaşmaya da işaret ediyor. 1 Ağustos'ta Güneş Merkür'le kavuşurken kariyer cephesinde dikkat çekici bir konuşma ya da sunum yapabilirsiniz. Ancak Ay'ın Güneş, Merkür ve Plüton'la yaptığı kare açılar üzerinizde yoğun bir baskı yaratabilir. Manipülatif tutumlara karşı dikkatli olmalı, gücünüzü pozitif alanlara yönlendirmelisiniz. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kareler özellikle aşk, hobiler ve çocuklarla ilgili konularda bazı hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilir. Ay-Jüpiter üçgeni ise kriz anlarında bile güçlü destekleri yanınıza çekebileceğinizi gösteriyor. Bugünü de bu şekilde atlatabiliyorsunuz. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve odağınız maddi kaynaklara kayıyor. Ay Mars seksili gelirlerinizi artıracak bir fırsat için harekete geçmenizi sağlayabilir. Ancak Ay Uranüs karşıtlığı özellikle ortak paralar ve ilişkiler konusunda sürpriz gelişmelere de açık olduğunuzu gösteriyor. Ay-Jüpiter üçgeni ise maddi anlamda umut verici bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Sevgili yükselen akrepler, bu hafta hem ruhsal hem maddi anlamda önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyorsunuz. İç sesinize kulak verirseniz hem ilişkilerde hem kariyerde yeni ve güçlü bir denge kurabilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 28 Temmuz 3 Ağustos gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili yaylar,
Bu hafta odağınız kariyer, toplumsal imaj ve kişisel hedefleriniz üzerine kayıyor. Haftaya Ay'ın Başak Burcu'ndaki Mars ile kavuşumuyla başlıyoruz. Bu görünüm kariyer alanınızda güçlü bir hareketlenmeye, inisiyatif alma isteğine işaret ediyor. Ancak otorite figürleriyle olan ilişkilerde acelecilikten ve öfke patlamalarından kaçınmalısınız. Aynı zamanda bu enerji kariyerinizde cesur bir adım atmak için de fırsatlar yaratabilir. 29 Temmuz'da Ay'ın Terazi burcuna geçmesiyle sosyal çevre ve arkadaş gruplarınız daha çok gündeminize geliyor. Sabah saatlerinde Ay-Venüs karesi arkadaşlık ilişkilerinde kısa süreli bir kırgınlığa ya da beklenti çatışmasına neden olabilir. Ancak gün içinde Ay-Uranüs üçgeni iş ortamınızda sürpriz ve yenilikçi gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Rutin dışına çıkmak size iyi gelecektir. Ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıt açılar ailevi sorumluluklar ve içsel dağınıklıklarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Neyse ki Ay-Plüton üçgeni maddi konularda güçlü bir kontrol ve dönüşüm fırsatı yaratıyor. 30 Temmuz'da Ay Retro Merkür arasında kurulan seksil açı geçmişte yarım kalmış bir sosyal bağlantıyı yeniden gündeme getirebilir. Ay Jüpiter karesi ise özellikle iş ortamında fazla iyimser beklentilerin hayal kırıklığına yol açabileceğini gösteriyor. Özellikle sağlık ve gündelik rutinlerde gerçekçi kalmak önemli. 31 Temmuz'da Ay'ın Akrep Burcu'na geçişiyle içinize dönüyor. Bilinçaltı temalarla daha fazla meşgul oluyorsunuz. Bu ruhsal bir temizlik zamanı olabilir. Aynı gün Venüs de Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu geçiş ortak gelirler, miraslar, borçlar gibi konularda sezgisel kararlar alabileceğiniz bir süreci başlatıyor. Ay-Venüs üçgeni ruhsal derinlik taşıyan bir duygusal bağlantıyı da gündeme getirebilir. 1 Ağustos zorlu bir gün. Güneş ve Merkür kavuşuyor. Yurt dışı, eğitim, medya ve hukuki konularda dikkat çekici bir konuşma, haber veya anlaşmayı gündeme taşıyabilir. Ancak Ay'ın Güneş, Merkür ve Plüton'la yaptığı kare açılar içsel baskıları ve bazı yüzleşmeleri tetikleyebilir. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılarsa özellikle ailevi yükler ya da geçmiş duygusal travmalar nedeniyle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşanmasına neden olabilir. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni tüm bu zorlu enerjilerin içinde bile umut, iyimserlik ve manevi destek sunuyor. Bu zorlu günü bu şekilde atlatabiliyorsunuz. 3 Ağustos'ta Ay sizin burcunuza geçiyor ve haftanın sonunda sahne sizin. Kendinizi ifade etmek, duygularınızı dış dünyaya yansıtmak için çok uygun bir gün. Ay ve Mars sekstili var. Fiziksel enerjinizi arttırırken cesaretle harekete geçmenizi sağlayacak. Ancak Ay-Uranüs karşıtlığı günlük planlarda beklenmedik değişiklikleri beraberinde getirebilir. Ay-Jüpiter üçgeni ise sizi ruhsal ve duygusal olarak besleyen güçlü desteklere işaret ediyor. Sevgili yükselen yaylar, bu hafta hayatınıza yön veren alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Kendi içinizde yeni bir güçle ayağa kalkabilirsiniz. Ruhsal farkındalıklarınızı arttırın ve sezgilerinizi takip edin. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar. 28 Temmuz 3 Ağustos haftası gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili yükselen Oğlaklar, bu hafta sizler için eğitim, seyahat, uzaklarla bağlantılı konular, inançlar ve hayat felsefeniz öne çıkıyor. 28 Temmuz'da Ay'ın Başak Burcu'nda Mars'la kavuşumu sizi zihinsel anlamda oldukça aktif hale getirebilir. Akademik planlar, hukuki süreçler ya da yurt dışı bağlantılı meselelerde hızlı ve atak davranmak isteyebilirsiniz. Ancak bu enerji sabırsızlık ve aceleci kararlarla da tetiklenebilir. Detaylara dikkat etmeniz gereken bir gün. 29 Temmuz'da Ay'ın Terazi Burcu'na geçmesiyle birlikte odağınız kariyer alanına yöneliyor. Sabah saatlerinde Ay-Venüs karesi iş hayatınızda bazı ilişkisel zorlanmaları beraberinde getirebilir. Gün içerisinde Ay-Uranüs üçgeni ise yaratıcı bir fikir ya da beklenmedik bir gelişmeyle öne çıkabileceğinizi gösteriyor. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık iletişimde yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklıkları ya da kararsızlıklar yaratabilir. Neyse ki Ay-Plüton üçgeni kişisel gücünüzü geri kazanmanıza ve dönüşüm yaratmanıza yardımcı olacak.
30 Temmuz'da Ay Retro Merkür arasında olumlu bir etkileşim var. Kariyerinizde geçmiş bir projeye dönmek ya da daha önce konuşulmuş bir fikri tekrar değerlendirmek açısından verimli bir gün. Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı ise özellikle aşk, çocuklar ve kişisel keyif alanlarında abartılı beklentilere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. 31 Temmuz'da Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Bununla birlikte sosyal çevre, dostlar ve gelecek planlarınız ön plana çıkıyor. Aynı gün Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu geçiş ilişkilerde daha fazla duygusallık ve romantizm getirebilir. Ortaklıklar ve evlilik konuları gündeme gelebilir. Ay-Venüs üçgeni duygusal paylaşımlar açısından olumlu bir atmosfer yaratıyor. 1 Ağustos biraz zorlu bir gün. Güneş Merkür'le kavuşuyor. Ortak gelirler, yatırımlar ve borçlar gibi alanlarda net bir karar alma zamanı olabilir. Ancak ayın Güneş, Merkür ve Plüton'la yaptığı kare açılar finansal konularda baskı ve stres yaratabilir. Duygusal anlamda da yoğun bir enerji hakim. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kareler ise ilişkilerde gerçeklerle yüzleşme zamanına işaret ediyor. Neyse ki ayın Jüpiter üçgeni sayesinde dostlarınızdan duygusal destek alıp bugünü kapatabileceğiniz bir enerji. 3 Ağustos'ta ayın Yay burcuna geçmesiyle birlikte ruhsal anlamda biraz daha içe dönebilirsiniz. Sezgileriniz güçleniyor. Bilinçaltınızdaki bazı temalarla yüzleşebilirsiniz. Ay Mars sekstili sizi duygusal açıdan harekete geçirirken Ay Venüs karşıtlığı özellikle çocuklar, aşk ve hobilerle ilgili beklenmedik gelişmelere işaret edebilir. Ay Jüpiter üçgeni maneviyatınızı yükseltecek güzel bir enerji sunuyor. Sevgili oğlaklar, bu hafta biraz zorlayıcı enerjiler barındırsa da sizin sağlam duruşunuz ve stratejik bakış açınızla önemli farklar yaratabilirsiniz. Unutmayın, kontrol sizde. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, 28 Temmuz 3 Ağustos haftası gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili yükselen kovalar, bu hafta odağınız ortak kaynaklar, maddi paylaşımlar, duygusal bağlılıklar ve derinleşme alanında yoğunlaşıyor. 28 Temmuz'da ayın Başak Burcu'nda Mars'la kavuşması kredi, borç, vergi, sigorta gibi konularda hızlı ve cesur adımlar atmanıza neden olabilir. Bu görünüm aynı zamanda duygusal olarak da yoğunlaşmanıza, bastırılmış öfke ya da kıskançlık gibi duygularla yüzleşmenize neden olabilir. 29 Temmuz'da ayın Terazi burcuna geçişiyle birlikte gündeminiz daha entelektüel konulara, eğitim, seyahat veya hukuki meselelere kayıyor. Sabah saatlerinde Ay-Venüs karesi ikili ilişkilerde bir fikir ayrılığı ya da anlaşmazlık yaşayabileceğinizi gösteriyor. Neyse ki gün içinde Ay-Uranüs üçgeni sayesinde ev hayatınızda sürpriz bir rahatlama veya yenilik devreye girebilir. Fakat ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlıklar finansal belirsizlikleri ve aidiyet duygunuzu sorgulamanıza neden olabilir. Günün sonunda Ay-Plüton üçgeni ise iç dünyanızda güçlü bir çözülme ve yeniden yapılanma enerjisini sunuyor. 30 Temmuz'da Ay ile Retro Merkür arasında sekstil açı var. Geçmişte planlanmış bir seyahati ya da eğitsel bir projeyi yeniden gündeme taşıyabilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle ev veya aile ile ilgili konularda fazla iyimser ya da idealist davranabileceğinizi gösteriyor. Gerçekçi kalmakta fayda var. 31 Temmuz'da Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Kariyer ve toplumsal hedeflerinizi ön plana çıkarıyor. Bu geçiş sizi daha hırslı ve stratejik yapabilir. Aynı gün Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor ve gündelik yaşamınızda, iş ortamınızda duygusal bağlar kurma ihtiyacınızı arttırıyor. Ay-Venüs üçgeni de iş ilişkilerinde yumuşak, yapıcı diyaloglara işaret ediyor. 1 Ağustos zorlu bir gün. Güneş Merkür'le kavuşuyor. İlişkilerde önemli bir konuşma, karar ya da açıklama gündeme gelebilir. Bu durum özellikle evlilik, ortaklık veya uzun vadeli bağlarla ilgili olabilir. Ancak ayın hem Merkür'le hem Güneş'le hem de Plüto'yla yaptığı kare açılar bu kararların güçlü yüzleşmeler ve baskı altında alınabileceğini söylüyor. Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar ise iş ortamınızda duygusal tükenmişlik ya da hayal kırıklığı riskine işaret ediyor. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni kariyerinizde veya günlük hayatınızda sizi duygusal olarak destekleyen bir figür ya da fırsat sunar. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor. Sosyal çevreniz, dostlarınız ve gelecek hayalleriniz gündeme geliyor.
Ay Mars sekstili size sosyal konularda enerji ve girişim gücü veriyor. Ay Uranüs karşıtlığı ise ailevi konularda beklenmedik gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Ayın Jüpiter'le yaptığı üçgen açı sosyal çevrenizden alacağınız destekle moralinizin yükseleceğini ve umutlarınızı canlı tutacağınızı söylüyor. Sevgili yükselen kovalar, bu hafta dönüşüm ve yüzleşmelerin olduğu ama aynı zamanda size güç ve farkındalık kazandıracak önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Kararlarınızı mantıkla, duygularınızı da cesaretle yönetin. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 28 Temmuz 3 Ağustos haftalık burç yorumlarındasınız. Sevgili yükselen balıklar, haftaya ilişkiler ve ikili dengeler ön planda başlıyorsunuz. 28 Temmuz'da ayın Başak Burcu'nda Mars'la kavuşumu eşinizle, ortağınızla ya da yakın çevrenizdeki biriyle aranızda yoğun ve hızlı gelişen bir konuya işaret ediyor. Bugün karşılıklı tepkilere açık olabilirsiniz. Duygusal olarak savunmada kalmak yerine yapıcı iletişim kurmak size avantaj sağlayacaktır. 29 Temmuz'da Ay Terazi burcuna geçerken ortak finansal meseleler ve içsel dönüşüm süreçleri gündeminize taşınıyor. Sabah saatlerinde Ay Venüs karesi aşk ve para konusunda geçici bir gerilime neden olabilir. Ay Venüs üçgeni ise sürpriz bir haber ya da farklı bir düşünceyle sizi yeni bir bakış açısına davet edebilir. Ancak aynı gün içinde Ay'ın Satürn ve Neptün'le karşıt açılar yapması zihinsel dağınıklık, kafa karışıklığı ya da gerçeklerden uzaklaşma eğilimi yaratabilir. Ay Plüton üçgeni ise size sosyal destek ve içsel güç kazandıracaktır. 30 Temmuz'da Ay Retro Merkür'le sekstil açıda olacak. Geçmişten gelen bir borç ödeme ya da ortak finansal bir meselenin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Ay Jüpiter karesi ise iletişimde abartıya, gereksiz iyimserliğe ya da sözlerin büyütülmesine açık bir atmosfer oluşturuyor. Gerçekçi kalmakta fayda var. 31 Temmuz'da Ay Akrep burcuna geçiyor. Uzaklar, yolculuklar, akademik konular veya hukuki meseleler üzerine odaklanmanızı sağlıyor. Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınızda romantizm ve duygusal paylaşımlar artıyor. Ay-Venüs üçgeni de gönül ilişkilerinde tatlı bir yakınlaşmaya işaret ediyor. 1 Ağustos zorlu bir gün. Güneş-Merkür kavuşuyor ve gündelik iş düzeniniz, sağlıkla ilgili konular ya da çalışma ortamınızda net kararlar alma zamanına işaret ediyor. Ancak ayın hem Merkür hem Güneş hem de Plüton'la yaptığı kare açılar zihinsel baskıyı, duygusal yoğunluğu ve gerilimli iletişimleri tetikleyebilir. Venüs'ün Satürn ve Neptün'e kare yapması aşkta veya yaratıcılıkta hayal kırıklıklarına neden olabilir. Neyse ki Ay-Jüpiter üçgeni uzaklardan gelen bir destek ya da bir inanç kaynağıyla ruhsal olarak sizi besleyecektir. Bugünü de böyle olaysız kapatacaksınız inşallah. 3 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiyor ve hafta sonuna doğru kariyer konularınız ön plana çıkıyor. Ay Mars sekstili iş ortamında hızlı kararlar almanıza yardımcı olurken Ay Uranüs karşıtlığı da ailevi konularla ilgili ani bir değişikliğe işaret edebilir. Ay Jüpiter üçgeni ise özellikle otorite figürleriyle olumlu iletişim kurmanıza ve kariyer hedeflerinize duygusal destek bulmanıza yardımcı olacaktır. Sevgili yükselen balıklar, bu hafta hem ilişkiler hem iş hem de kişisel dönüşüm açısından sizi derinleştirecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı göz ardı etmeden sezgilerinizde rehber edinerek ilerlerseniz çok şey kazanabilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.